Yukarıdan bakınca dünya sessiz görünür. Ağaçlar, yollar, dağlar hepsi kendi sırrına gömülmüş gibi. Bu yol sıradan bir yol değildir. Bu yol umutla hayal kırıklığı arasında gidip gelenlerin yoludur. Terin, emeğin, inancın yankılandığı bir iz ve bugün bu yolun tozuna bir hikaye daha yazılıyor. Buraya gelen herkes bir şey arar. Kimi huzuru, kimi geçmişi, kimi ise kaderini. Ama biz bugün toprağın, suyun ve zamanın sakladığı parıltıyı arıyoruz. Bir taşın içinde gizlenmiş bir umut tanesini, belki yılların yükünü hafifletecek bir ışığı ve şimdi nefesler tutulur. Çünkü gerçek keşif ayakların toprağa bastığı an başlar. Her işe başlarken olduğu gibi onların da bir ritüeli var. Suyu görmek, taşların dizilişini okumak, ayaklarının altında zeminin hikayesini dinlemek. Bu ormanda binlerce yıldır değişmeyen bir ritim sürüyor. Kuşlar, yapraklar, rüzgar, her biri aynı ezgiyi fısıldıyor. Sabır. Ve bugün bu sabrın ortasında iki insan var. Biri 50'li yaşlarında, derin çizgiler var yüzünde. Her çizgi, geçmiş bir yılın, bir umudun, bir kaybın izi gibi. Diğeri genç, gözleri parlak, bakışı kararlı, hayatın ona borcu varmış gibi davranıyor. İkisi de aynı yoldalar, aynı dereye, aynı umuda doğru yürüyorlar. Ellerinde kürek, elek, kazma ama asıl taşıdıkları umut. Ormanın kalbinde akan bir dere, adı yok. Çünkü bu tür dereler sadece suyu değil, sırları da taşır. Bu topraklar bir zamanlar madenlerin, imparatorlukların, tüccarların ve hayalperestlerin geçtiği yollar olmuştu. Roma altınlarını eritmiş, Bizans o altınla tapınaklar süslemişti. Ama bugün bu dere sadece iki insanın emeğini görüyor. Onlar doğanın izin verdiği kadarını arıyor. Fazlasını değil, çünkü bilirler ki doğa fazlasını istemez insandan. Sadece saygı ister, sabır ister. Ellerini suya daldırırlar. Suyun akışı, geçmişi anlatır onlara. İlk kazma toprağa vurulur. Sessizliği delen o tok ses doğaya karışır.
Her taşın altında bir hikaye saklıdır burada. Belki yüzlerce yıl öncesinden, belki de dün buradan geçen bir sincabın ayak izinden. Saatler geçer, güneş yükselir, sonra yavaş yavaş alçalır. Gün boyunca suyla uğraşmak insanın sabrını sınar. Eller nasır tutar, sırt ağrır ama içlerinde bir huzur vardır. Çünkü burada her şey gerçek. Suyun soğukluğu, taşın sertliği, toprağın direnci, hepsi doğanın insanla yaptığı eski bir anlaşmanın parçası gibidir. Bu coğrafya Anadolu'nun damarları gibidir. Altın sadece metal değil, toprağın kalp atışıdır burada. Her zerre doğanın sabırla yazdığı bir hikayedir. Ve bu iki adam o hikayenin yalnızca okuyucuları. Onlar geçmişi ellerinde tartıyor. Belki birkaç gram altın bulacaklar ama aslında asırlık bir mucizeye dokunuyorlar. Elek suya daldırılır, çamur çözülür, taşlar dönmeye başlar.
Her dönüşte bir umut yeşerir. Belki altın vardır o çamurun içinde, belki de sadece sabır. Ama ikisi de değerlidir. Elleri titrer. Eleği hafifçe salladığında suyun içinde küçük bir sarı nokta belirir. Gözleri parlar, sessizlik olur. Ve sonra o sessizliğin içinden bir fısıltı yükselir. Bu sadece bir başlangıç. O an doğa onları kabul etmiştir artık. Çünkü ilk altın zerresi sadece toprağın değil, sabrın da ödülüdür. Belki bugün sadece bir parıltı bulmuşlardır. Ama içlerinde yanan ateş altından daha parlaktır. Çünkü bilirler. Asıl hazine toprağın altında değil, insanın içindedir. Bu taşların, bu çamurun, bu soğuk suyun arasında bugün o armağan bulundu. Küreğin ucunda parlayan o sarı zerre yalnızca bir maden değil, yerin kalbinden gelen bir nefes gibiydi. Onlar iki insan, yorgun ellerinde umut, yüzlerinde sessizlik. Altını buldular belki ama doğanın onlara öğrettiği şey altının ağırlığından daha derin bir hikayeydi. Şimdi gidiyorlar. Çamur, ayak izlerini yavaşça yutuyor. Ellerinde birkaç zerre umut, yüreklerinde koca bir dağ kadar sessizlik. Çünkü altını bulmak bazen bir son değil, bir vedadır. Bu orman, bu su, bu sessizlik, her şey yerli yerinde kalacak. Sadece onlar bir daha asla aynı insan olmayacak. Çünkü doğanın kalbine bir kez dokunan artık geri dönemez eski haline. Altın, parlamaya devam edecek o derenin dibinde. İnsan gider, su gider, zaman bile gider. Ama doğa sessizce bekler. Bir gün bir başka insanın ellerinde yeniden doğmak için.